Erkeklerin en önemli cinsiyet hormonu olan testosteron özellikle kas kütlesi, kemik yoğunluğu, ruh hali ya da enerji seviyeleri, hatta aslında genel sağlık durumları ile ilgili tüm konularda ciddi kritik bir öneme sahip ve önemsenecek haddede de değer verilmesi gereken bir hormon. Peki buna nasıl destek çıkabiliriz, ne yapalım derseniz, elbette ki bunun yolu birinci sırada doğru beslenmeden geçiyor. Peki testosteron düşmanı neler var diye sorarsanız, bu besinlerden tabii ki de beslenme tuzaklarına değinerek başlayayım ben. Özellikle aşırı şeker ve işlenmiş gıdalar maalesef insülin direncine sebep olduğu için testosteron üretimini ciddi anlamda etkilerler, baskılarlar. Bunu bir dipnot düşmek istiyorum. Bunun dışında sağlığa zararlı olan şu alkol var ya, özellikle testosteronu ciddi anlamda baskılayan, kötü duruma düşüren şeylerden bir tanesi. Hatta buna mesela ölçü olarak şey diyorlar, haftada işte kaçtı? Haftada işte maksimum 2-3 bira için ya da 7 kadehe kadar falan gibi şeyler geçiyor. Bence hiç bulaşmayın. Alkol sağlığa ciddi anlamda zararlı. Beyine bir kere çok zararlı. Bakın, beyine ve hormonların yolu bir şekilde beyinden geçiyor. Bence alkolün her türlüsü zarar, sağlığa zararlıdır. Bence uzak durun. Maksimum haftada 2-3 bira deniliyor. Onu da es geçin, sallayın. İşte ya da 2-3 kadeh şarap falan diye geçiyor. Boş verin, sağlığa zararlı. Her türlüsü şu kadarcık getirisi var zannedip yani nasıl diyeyim, minicik bir pire için yorgan yakmaktan daha beter bir şey bence bu sağlığa zararlı olan alkol olayları. Ki sigaraya hiç değinmiyorum bile. Sigara sağlığa o kadar zararlı ki, yani direkt zehir. Ve bilmenizi isterim ki testosteronu, bakın, direkt engelleyen birinci sıradaki şeylerden biri de, o birinci sıradakiler listem var ya, şu sağlığa zararlı olan sigara. Bakın, alkol bile demiyorum. Alkol bile, hatta diyorum ya, onun bile sınırı var falan filan diye geçiyor. Bakın, sigara ise, sağlığa zararlı olan sigara ise testosteronunuz için en kötü şey diyebilirim. Dipnot düşüyorum, gerisi de size kalmış. Ve keza şunu söyleyeyim, özellikle akşamları falan makarnadır, pilavdır, İşte tatlıdır, bu güzel olan şeyler falan var ya, onları falan tüketmemeye çalışın. Çünkü yine insülin direnci yapacağı için testosteron hormonunu ciddi anlamda engelleyecektir. Hani demiştim ya, gece uykusunda özellikle %75'i salgılanıyor testosteron demiştim. O yüzden özellikle bunlara dikkat edin. Hele akşamları pilavdır, makarnadır, beyaz ekmektir, işte tatlıdır, şudur budur. Bence uzak durun işlenmiş gıdalardan falan, özellikle akşam vakitlerinde diyorum. Hatta bir de şeyden uzak durmanız gerekiyor, trans yağlar. Trans yağ içeriği olan şeyler, margarin, şu marketlerde satılan kahretsin o çok güzel çikolatalar. Allah onları bildiği gibi yapsın, işte krekerler, dondurmalar, işte kekler, hazır kekler, şunlar bunlar hepsi trans yağ içeriği olan şeyler ve yine testosteron hormonunu en çok etkileyen şeylerden demek istiyorum üzülerek. Bir de çevresel faktörler var ki, özellikle hanımlar için çekmiş olduğum östrojen konusunda da, östrojen hormonu konusunda da demiştim ki, bakın orada da geçtiği üzere ve yine burada da aynı ortak olan bir konu var. Şu plastik kaplar testosteron hormonunu, aslında hormon dengesini, hormon üretimini ciddi anlamda etkileyen en tehlikeli şeylerden. Hele ki de sıcak bir şey koyarsanız, plastik kapların içerisine sıcak bir şey koyarsanız hormon üretimini ciddi anlamda bozuyor, hormon dengesini bozuyor. Hatta karsinojen, kanserojen etkileri var. Çünkü sıcak bir yemeği plastik bir kaba koyduğumuzda migrasyon dediğimiz böyle nasıl diyeyim, plastikten gıdalara geçiş olur. Minimal düzeyde biz onları göremeyiz ama vücutta birike artık bir yerden sonra kansere sebep olur. Annemin deyimiyle andığımız yerlerden olarak hakikaten kanser ya da diğer kötü etkiler. Hatta diyorum ya, bakın, hormon üretimini bile ciddi anlamda etkiler. Cam sağlıktır. Elinizden geldiğince her şeyi camdan tüketmeye çalışın. Hele ki de sıcak bir şeyse zaten şansınız yok. Yani olmasın, yani şansınız direkt camla haşır neşir olun. Hiçbir şekilde plastiklerle, BPA'dır, fitalatlar falan filan, neyse, detaylara da çok girmeyeyim ama ciddi anlamda kanser yapan şeyler, testosteronu da ciddi anlamda etkileyen şeyler. Bunun dışında aşırı işlenmiş gıdalar, bakın, çevresel olarak işte bize etkilerinden bir tanesi, dipnot düşüyorum. Ve pestisitli sebze meyve tüketimi
üretimi yani pestisit, ilaç kalıntıları olan sebze meyvelerden tüketmemek için elinizden geldiğince bulabildiğiniz en organikleri, en düzgün olanları, üretilmiş olanları tüketmeye çalışın ya da en iyi şekilde arındırmaya çalışın. Çünkü pestisit kalıntıları da yani ilaç kalıntıları da hormon üretimimizi, hormon dengemizi ciddi anlamda bozan kötü faktörlerden bir tanesi. Ve aşırı kafein tüketimi, özellikle az önce de değindiğim gibi 4 fincandan fazlası, yaklaşık 400 miligramdan fazlası hakikaten testosteronu en çok etkileyen şeylerden bir tanesi kafein. Evet, ölçülü miktarda alındığında testosteron için iyi etki yapar. Hani az önce de demiştim, metabolizmamız üzerine olumlu etkisi vardır ama 4'ü geçtiniz mi iş değişir, testosteronunuzu düşürür sevgili beyler. Bir de yaşam tarzı hataları var ki testosteronu ciddi anlamda etkileyen şeyler. Özellikle kronik stres ve uyku, az önce değindiğim üzere. Bunun dışında hareketsiz yaşam ve keza sigara gibi sağlığa zararlı olan, sigara ve diğer sağlığa zararlı olan maddeler testosteronu direkt düşüren şeyler. Bakın özellikle gece bu testosteron hormonu üretiliyor ya, hani özellikle o videolarda da ben o kadar çok vurgulamıştım ki gece vaktinde açlık kısmını uygularsanız vücudunuz için çok daha iyi olur. Çünkü vücut dinlenme, tamir kısmında ve hormon üretimi kısmında, rahat dinlenme kısmında. Yani ağır yemekler falan yerseniz, İşte ne bileyim gece akşam vakitlerinde falan vücudunuz uykuya rahat geçemiyor. Çünkü sindirim prosesi ciddi anlamda enerji gerektiriyor demiştim. Ve şimdi de burada da dipnot düşüyorum. Bu arada az önce demiştim ki uyku ve stres kontrolü demiştim. Hatırlarsanız en önemli etkenlerden bir tanesi. Evet, şimdi o uykudan geçerek stres konusuna da bir dalayım istiyorum. Bir kere yeterli uyku uyunmadığında stres hormonu kortizol de pik yapıyor. Peki stres hormonuyla ne alakası var derseniz, kronik stres kortizol hormonunu yani stres hormonunu artırıyor ve maalesef ki testosteron hormonunu direkt düşürüyor. O bağlamda ciddi anlamda kritik bir öneme sahip şu testosteron hormonu üzerinde bu stres hormonu. Peki nelerle bunu bertaraf edebiliriz, dengeleyebiliriz derseniz, bilimsel olarak kanıtlanmış sakinleştirici etkileri bulunan şeyler var ki ara sıra da değiniyorum zaten. Mesela meditasyondur, yogadır, işte size iyi gelen ne varsa, hani doğa yürüyüşleri mesela çok iyi, özellikle nefes egzersizleri çok iyi. Hatta bakın çok önemlidir ki insanlar es geçer ama özellikle kendinize vakit ayırmak, hatta hobilerinize vakit ayırmak stres yönetimi açısından en güzel şey. Hatta kendinize yapabileceğiniz yatırım amaçlı en iyi şeylerden bir tanesi de vakit ayırıp hobilerinizde vakit geçirip biraz kafa dinlemek olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Ben Pınar Koralay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın.